Herkese merhaba. Bugün yine farklı ve güzel bir çalışmayla karşınızdayım. Elimde görmüş olduğunuz bu metal aparat eski kemerime ait olan toka. Ben bunu hem değerlendirmiş olacağım hem de kendime güzel hasır bir kemer hazırlamış olacağım. Hem kemer ihtiyacımı göreceğim hem artan ipimi değerlendirmiş olacağım. Hem de eskiyen kemerimin tokasını dönüştürmüş olacağım. Şimdi bunun için ihtiyacımız olan tabii ki bir adet kağıt ip. İstediğiniz renkte hazırlayabilirsiniz. Hatta sadece kağıt iple örmenize de gerek yok. İstediğiniz iplerle de hazırlayabilirsiniz. Makrame iplerle de olur, koton iplerle de olur. Ne şekilde örmek isterseniz. Örmek için bir de tığa ihtiyacımız var. Başka da herhangi bir şeye ihtiyacımız yok örmek için. Örmeye başlamadan önce tokamın genişliğini paylaşacağım. Siz de ona göre hazırlayabilirsiniz. Şöyle bakın. 3 santim genişliği var. Şuradaki yükseklik ölçüsünü de vereyim yine merak edenler için. 2 santim de şuradaki yükseklik ölçüsü. Dilediğiniz kemer tokalarıyla bunu yapabilirsiniz. Şimdi hemen örmeye başlayalım. Örmeye başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum her zaman olduğu gibi. Lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Ayrıca videolarımı beğenerek ve yorum yaparak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Diğer sosyal medya hesaplarımın linklerini de videolarımın açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan hızlıca sosyal medya hesaplarıma ulaşabilir ve beni takibe alabilirsiniz. Böylece beni yine çok güzel bir şekilde desteklemiş olursunuz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk önce zincir çekerek ipimizi kilitleyeceğiz. Bu şekilde bir zincir çekerek ipimi kilitledim. Şimdi ipimi tokama tutturacağım. Tokamın yön kısmı burası. Bakın alt kısmını da göstereyim. Bu şekilde. Burası da alt kısmı. Şimdi üste gelecek olan kısım burası olduğu için şöyle tutuyorum. Terse gelecek olan yerin ters kısmını da kendime bakacak şekilde tutuyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Tığımızı şöyle alttan geçiriyorum. Şu ipimizi şöyle alttan çekiyoruz. Bakın. Şöyle ipimizin arasında bıraktık tokamızı. Şimdi örmeye devam edeceğimiz ipi tığımızın başıyla zincirimizden geçiriyoruz. Burada aslında bir sık iğne yaparak tokamızı ipimize tutturmuş oluyoruz. Şimdi şu açık bıraktığımız ipi de şöyle tokanın üzerine alıyorum ki araya saklayalım. Şimdi bakın şöyle yine metalin altından arasından geçiriyorum. İlmeğimi alttan doğru çekiyorum. Buraya bir adet sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tane daha sık iğne yapacağım. 2 adet sık iğne yaptım. Şimdi şu metalimizi ne yapacağız? Şöyle toplam 4 adet zincir çekeceğim. O yüzden şunu şöyle araya alıyorum. İpi yine yürütelim. Şu ortadaki metalden sonraki kısma batıyorum. O metali şöyle arada bırakıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi bir adet daha sık iğne yapacağım. Toplam 4 adet sık iğne yapmış olacağız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Toplam 1, 2, 3, 4. 4 adet boşluğumuz var. 4 adet sık iğne yaptık. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Şurayı iyice şöyle çekeyim ki şurada kötü bir görüntü oluşmasın. Hemen ilk boşluğa batıyorum. Sık iğne yapar gibi. Tığımı boşaltmıyorum. İkinci boşluğuma batıyorum. Yine tığımı boşaltmıyorum. Üçüncü boşluğuma batıyorum. Yine tığımı boşaltmıyorum. Tığımda 4 adet ilmeğim var. Şimdi dördüncü boşluğa batıyorum. Tığımda kaç tane ilmeğim oldu? Toplam 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet ilmeğim oldu. Şimdi burada ne yapıyorum?
İlkini bir seferde, sonrasında 2 ilmeği, sonrasında 2 ilmeği, sonrasında 2 ilmeği, sonra kalan 2 ilmeği de örerek tığımı boşaltıyorum. Şimdi burada 4 adet batacağımız nokta olacak. Şurada bakın bir ilmeğimiz var. Şöyle göstereyim. Buraya hiçbir şekilde batmıyoruz. Nereye batacağız? 1, 2, 3 ve şuradaki ilmeğimizi. Şimdi yatay bir şekilde şuradan değil, şuradan yatay bir şekilde tığımızı geçiriyoruz. Uzunca bir ilmek alıyoruz. Tığımıza hiçbir şekilde ilmek dolamıyoruz. Sonraki şuradaki ilmeğe yatay bir şekilde alttan tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi çekiyoruz. Şimdi bir sonraki yatay ilmek, bakın bir sonraki şu dik ilmekten yatay bir şekilde tığımızı geçiriyoruz. Tığımızda 4 adet ilmeğimiz oldu. En son şu en baştaki bakın dikey ilmekten tığımızı geçiriyoruz yatay bir şekilde alttan ve bir ilmek daha çekiyoruz. Tığımızda ne oldu? Toplam 5 adet ilmeğimiz oldu. Yine aynı şeyi yapacağız. İlk önce bir ilmeği. En başta sadece tek ilmek boşaltıyoruz. Sonrası hep 2-2 boşaltıyoruz. Tığımızla ilmeğimizi aldık, 2 ilmeği boşalttık. Tığımızla ilmeğimizi aldık, 2 tane ilmeği tığdan boşalttık. Bakın tığımızla ipimizi çekiyoruz, 2-2 boşaltıyoruz. Sadece en başta tek ilmek boşaltıyoruz. Şimdi tekrar aynı işlem. Şuraya batmıyoruz. Nereye batacağız? 1, 2, 3 ve 4. Dikey ilmeğimize tekrar yatay bir şekilde şöyle alttan tığımızı geçirdik ve örmeye devam edeceğimiz ipi ilmeğimizin altından çektik. Yine bakın hep yatay bir şekilde. Yine aynı. Şimdi en baştaki dikey ilmekten de tığımızı geçiriyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. İlk önce bir ilmeği. Sonra 2-2 tığımızı boşaltıyoruz. Ortaya bu şekilde bakın bir görüntü çıkıyor. Şimdi biraz daha örüp ne şekilde gözüktüğünü göstermek istiyorum. Birkaç sıra daha ördükten sonra modelimiz daha anlaşılır oldu. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Buradan sonra farklı bir işlem yok. Siz de belinizin genişliğine göre istediğiniz uzunlukta kemerinizi örebilirsiniz. Sonrasında ise bitiş aşamasını göstermek istiyorum. Kemerim istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakarak ipimi keseceğim. Sonrasında bu ipimi şu arkadan bir miktar yürüterek gizleyeceğim. Şimdi kemerimin ölçülerini paylaşmak istiyorum. Kemerimin genişliği 3 santim. Şimdi uzunluk ölçüsünü de vereceğim. Uzunluk ölçüsünü kendi bel çevrenize göre ayarlarsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Ben kendim yaptığım kemerin uzunluk ölçüsünü veriyorum. Burada sıra sayısı önemli değil. Önemli olan bel çevrenizin genişliği. Yine de merak edenler için kemerimin uzunluk ölçüsü 77,5 santim benimki. Benim için yeterli oldu. Şimdi ipimi ilk önce şu kenarlardan içeri doğru çekeceğim. Gizleyeceğim. Sonrasında fazlasını keseceğim. Şuradaki ilmeklerin arasından istediğiniz şekilde arkaya doğru çekebilirsiniz. Burada farklı bir tekniği yok. Şöyle önden gözükmemesini sağlıyorum. Başka bir detay yok. Şimdi kemerimi şuraya tabii ki taktığımızda şöyle göstereyim hemen.
Şöyle taktığımızda bakın şu aradan, boşluklardan şunu geçiriyoruz. İstediğiniz şekilde. Şimdi şu kısmı tutan metaller olur normalde kemerlerimizde. Benim o şekilde bir metalim var. Ama olmayanlar için ne önerebilirim? Şuraya zincir çekerek o şekilde örgü bir köprü yapılabilir. Şimdi onu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Dilerseniz zincir biraz daha, bundan daha kalın bir şey isterseniz zincir çekip üzerine sık iğne yapabilirsiniz. İlk önce zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şuradan herhangi bir boşluktan ipimi geçiriyorum. İpimi buraya tutturuyorum. Şimdi burada dilerseniz bu şekilde zincir çekip bir köprü yapabilirsiniz. Şöyle köprü metal olmayanlar için, köprü metali olmayanlar için şuraya şöyle diğer karşı tarafa hemen karşısındaki noktaya kaydırma tekniğiyle sonrasında bir zincir çekerek buraya bunu tutturabilirsiniz. Tabii ki şu uçları, şu iplerimizin uçlarını da gizlemek kaydıyla. Şimdi söküyorum. Diğer bir tekniği göstereceğim sizlere. O da nasıl? Yine zincir çekeceğiz. Şu kemerimizin etrafını saracak şekilde zincir çekiyoruz. İstediğiniz tekniği uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz. O şekilde de kullanabilirim diyorsanız bu şekilde kemerinize herhangi bir köprü yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi ölçüyorum bakın. Çevresini şöyle sarıyor. Biraz da boşluk bırakmak gerekiyor. Onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Hemen ilk zincire batarak sık iğne. Bir sonraki zincire geçiyorum. Sık iğne. Bir sonraki zincire geçiyorum. Sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimizi tamamlayacağız. Kalınlığını göstermek istiyorum. Şu kalınlıkta oluyor. Sonrasında ise tamamladıktan sonra bu köprümüzün iki ucunu birbirine dikiyoruz. Bir tane halka yapıyoruz. Yine uzunluğunu ölçüyorum burada. Yeterli olup olmadığına bakıyorum. Bakın bu ölçü yeterli. Çok da gevşek olmasın. Çünkü şu uç kısmı sıkıştırması gerekiyor. Şimdi burada ne yapacağım? Hemen ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum ve bir miktar dikiş için ip bırakacağım. Bunu neden yapacağım? Bakın. Şuradaki açıklığı kapatmak için şöyle dikeceğim. Şu kısımda dikeceğim. Şuradaki zincir kısmı var ya dibinde. Orayı da şöyle birbirine dikeceğim. Sonucu göstereyim. Ve bu şekilde küçük bir halka elde etmiş olacağım. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz üzerine zincir çekerek bir halka yapabilirsiniz. Dilerseniz metal bu şekilde halkalar da kullanabilirsiniz. Ya da hiçbirini de kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi metal halkamı nasıl dikiyorum onu göstermek istiyorum. Kemerimin uç kısmında bir miktar ip bırakmıştım. Onu arkaya doğru gizledim. Şimdi hangi aşamamız var? Dilerseniz örerek kendinize bu şekilde bir köprü ya da halka yapın. Dilerseniz metal halka kullanın.
Fark etmez. Ben bunu sabitlemeyi tercih ediyorum. Çünkü, kullanmadığım zamanlarda düşüp kaybolmasın diye ya da kullanırken kolaylık sağlasın diye şu kısma bunu sabitleyeceğim şu şekilde. Onu da nasıl yapacağım? Dikerek yapacağım. Başka da hiçbir işlemimiz kalmadı kemerimizin üzerinde. Yalnız, bu halkalarınızı kemerinizi tutturmadan önce, ütüleme yapmanızı tavsiye ederim. Onu da nasıl yapıyorum? Ters yüzeyden ütülüyorum. Buharlı ayarda ütülüyorum ve son ısı ayarını alarak ütülüyorum. Hiçbir şekilde kağıt ipim zarar görmüyor. Şimdi halkamı kemerime düz bir şekilde geçiriyorum. Bakın bir miktarda zaten üst kısmında boşluk var. Normal kemerlerde olduğu gibi. Şimdi istediğim şekilde ayarlıyorum. Şuraya dikişle tutturacağım ben. Zaten normal deri kemerlerde de bu köprü mutlaka olur. Bunu da nasıl yapacağım? Tersini çevireceğim. Şu şekilde sabitleyeceğim. Şurada alttan normal iğneyle dikiş yapacağım. Başka da hiçbir işlemimiz kalmadı. Yine kendi ipiyle dikmeyi tercih ediyorum. Bir miktar kağıt ip aldım. Dilediğiniz iplerle de dikebilirsiniz. Farklı dikiş ipleriyle de dikebilirsiniz. Şöyle uygun yerlerden, ilmeklerden iğnemi geçiriyorum. Sabitliyoruz burada. Başka bir işlem yok aslında. Şöyle elinizde tutarsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde bakın. Üzerinde birkaç yerden dikiş yapacağım. Sonrasında ipimin fazlasını keseceğim. Burada başka hiçbir işlem yok. Görünüş olarak bu şekilde olacak. Şimdi sabitleme işlemini tamamlıyorum. Bitmiş haliyle tekrar kemerimi sizlerle paylaşıyorum. Kemerimin metal halkasını da diktim. Artık kemerim kullanıma hazır. Siz de istediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Şöyle açık hali de bakın. Gayet güzel bir kemer ortaya çıktı. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Ben kemerimi bu sade haliyle çok sevdim. Sade renkte bir kemere ihtiyacım vardı, yeşil renkte. İstediğim sonucu elde ettim. Umarım sizler de anlatımdan faydalanarak kendinize bu şekilde güzel bir kemer hazırlayabilirsiniz. Daha renkli de çalışabilirsiniz. Kenar tığlama teknikleri uygulayarak kenarlarını renkli iplerle de dönebilirsiniz. Ya da bir kısmını farklı renk, bir kısmını farklı renk örerek de çok daha renkli kemerler elde edebilirsiniz. Yapmış olduğum bu çalışmayla alakalı yorumlarınızı benimle paylaşın lütfen. Beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok sevinirim. Tüm videolarımı kanalıma abone olarak izlediğinizde yine beni çok güzel bir şekilde desteklemiş olursunuz. Diğer sosyal medya hesaplarından da beni takip etmek isterseniz videolarımın açıklama kısmına sosyal medya hesaplarımın linklerini bırakıyorum. Oradan hızlıca ulaşabilir, yine beni çok rahat bir şekilde takibe alabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.